Ege ve Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısınıyor. Türkiye yeni Mavi Vatan Yasası ile kıyılarından 2 yün deniz miline kadar geniş yetkiler alıyor. Kendi deniz haritasını yayınlıyor. Yunanistan ise panik içinde silahlanıyor. Deniz parkları ilan ediyor. Avrupa Birliği'ni arkasına alıyor. 1996'daki Kardak krizinden çok daha büyük bir gerilim var artık. Enerji kavgası, egemenlik ve deniz hakimiyeti yüzünden iki NATO ülkesi yeniden çatışma eşiğinde. Şimdi her şeyi en baştan, en basit şekilde anlatayım. Birkaç yıl önce Kardak kayalıkları yüzünden neredeyse savaş çıkacaktı. Hatırlarsanız o küçük kayalıklar için bayraklar inip çıktı. Gemiler, helikopterler, komandolar ortalığı doldurdu. Amerika araya girdi. Kriz bitti. Ama sorun aslında hiç bitmemiş. Şimdi aynı gerilim çok daha büyük bir boyuta ulaştı. Türkiye ne yapıyor? Yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Bu yasa, Cumhurbaşkanına denizlerde çok geniş yetkiler veriyor. Kıyıdan itibaren 2 yün deniz miline kadar olan alanlarda balıkçılık, petrol ve doğalgaz arama, sondaj, denizaltı kabloları döşeme ve koruma bölgeleri kurma kararlarını Türkiye kendi başına verebilecek. Yani bizim denizlerimizde ne yapılacağına başkaları değil, biz karar veririz diyor. Bunun yanında Türkiye, Karadeniz'den Ege'ye, Doğu Akdeniz'e kadar tüm denizlerini kapsayan detaylı bir harita yayınladı. Bu haritada Mavi Vatan anlayışına göre nerelerde ne yapılacağı belli oluyor. Balıkçılık alanı, enerji arama sahası, askeri bölge, her şey planlı. Yunanistan bunu büyük bir tehdit olarak görüyor. Çünkü kendi haritalarında Ege'de ve Doğu Akdeniz'de çok geniş alanlar iddia ediyorlar. Türkiye'nin bu adımları onların iddialarıyla doğrudan çakışıyor. Yunanistan bu tek taraflı genişleme diyor ve çok rahatsız. Peki Yunanistan ne yapıyor? Birkaç başlık var. Birincisi, deniz parkları krizi. Yunanistan, İyon Denizi ve Güney Ege'de büyük deniz parkları ilan etti. Resmi gerekçe çevre koruması. Ama parkların sınırları Türkiye'nin gri bölgelerine ve tartışmalı alanlara çok yaklaşıyor. Bu parklar sayesinde o bölgelerde balıkçılık, sondaj ve bazı askeri faaliyetler kısıtlanıyor. Türkiye buna çevre kılıfı altında 12 mil yol hazırlığı diyor. İkincisi silahlanma yarışı. Yunanistan Amerika'dan 20 adet F-35 savaş uçağı aldı. Fransız Rafale'lerle birlikte hava gücü epey güçlendi. Denizde de yeni fırkateynler, İsrail'den sonar sistemleri alıyor. Daha uzak sularda daha etkili olmaya çalışıyor. Türkiye ise kendi yolunda ilerliyor. İnsansız hava araçları TB2, Akıncı, Anka ile Ege'de ucuz ve etkili gözetleme ve vuruş kabiliyeti var. Kaan projesiyle kendi 5. nesil uçağını yapmaya çalışıyor. Denizaltılarıyla da varlık gösteriyor. Bodrum açıklarında Yunan sahil güvenlik teknelerinin bir Türk denizaltısı görünce uzaklaşması gibi olaylar da yaşanıyor. Ekonomi tarafı da ilginç. Türk turistler Yunanistan'a çok gidiyor. Yunanistan bundan yılda yaklaşık 750 milyon dolar kazanıyor. Bazı insanlar bunu savunma bütçelerini biz finanse ediyoruz diye eleştiriyor. Ama işin aslı, enflasyon ve iç sıkıntılar nedeniyle insanlar oraya gitmeye devam ediyor. Artık mesele sadece Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Avrupa Birliği de devrede. Avrupa Rusya gazına bağımlı olmaktan kurtulmak istiyor. Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerini İsrail, Mısır, Kıbrıs Rum kesimi Avrupa'ya taşımak için planlar yapıyor. Yunanistan kendini bu işin ana kapısı olarak konumlandırmaya çalışıyor. Türkiye ise bensiz hiçbir boru hattı mantıklı olmaz. Coğrafya benden yana mesajı veriyor. Özetle 1996'da küçük kayalıklar için çıkan kriz bugün enerji, haritalar, silahlar, deniz parkları ve küresel enerji güvenliğiyle çok daha büyük bir jeopolitik mücadeleye dönüştü. Her iki tarafta adım adım pozisyonlarını güçlendiriyor. Gerilim yüksek ama şimdilik kontrollü gidiyor. Durumun nasıl gelişeceğini hep beraber izleyeceğiz.